İyi günler, ben Gönül Tol, Orta Doğu Enstitüsü Türkiye Programı Direktörüyüm. Türkiye Siyasetinden Sesler adlı serimizin bugün beşinci konuğunu ağırlıyoruz. Sayın Meral Danış Beştaş, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Meral Hanım, vakit ayırıp benimle konuştuğunuz için çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Şu anda halen HDP Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyorum. Önceki görevim Eş Genel Başkan Yardımcılığıydı. Pardon, o zaman onu hemen düzeltelim. Çok teşekkürler. Şimdi hemen bir saatimiz var. O yüzden bu arada dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim. Bugün 3 Mart. Bu konuşma İngilizceye çevrilecek. Birkaç gün sonra yayınlanacak. O yüzden tarihi hatırlatmakta yarar var. Malum Türkiye'de her saat bir şeyler değişiyor. Hemen başlayalım. Türkiye Siyasetinden Sesler serimizin amacı özellikle Washington'da Türkiye'yi çok da yakından takip etmeyen insanlara Türkiye siyasetinden önemli insanların gündeme dair görüşlerini aktarmak. Bu nedenle de bu seride mümkün olduğunca temel sorularla başlamaya çalışıyorum. Sizinle de çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi partinizden bahsedilirken burada da mesela medyada, düşünce kuruluşları dünyasında hep işte Kürt taraftarı, Kürt destekçisi, Kürtlere yakın, hani İngilizce pro-Kurdish gibi tanımlamalar kullanılıyor sıklıkla. Yani Kürt milliyetçisi bir parti olarak tanımlanıyorsunuz. Fakat aynı zamanda tabii siz sol bir partisiniz. O yüzden şu soruyla başlayayım. Partinizin ideolojisini nasıl tanımlarsınız ve bu ideolojide Kürt milliyetçiliğinin yeri tam olarak nedir? Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere iyi akşamlar ya da iyi günler diliyorum saat farkı sebebiyle. Evet, bu söylenenleri biz de duyuyoruz. Hem uluslararası seyahatlerimizde hem yazılan yazılarda. Fakat bu bizi yansıtmıyor aslında, HDP'yi yansıtmıyor. Biz demokratik bir kitle partisiyiz ve sadece Kürtlerin partisi değiliz. Yani Türkiye'de yaşayan 84 milyon insana hitap eden bir partiyiz. Bizi Kürt Partisi olarak ya da Kürt Milliyetçisi Parti olarak tanımlamalarının sebebi bizce, yani benim yorumum, Kürt meselesinin Türkiye'de demokratikleşmeyle olan bağını ifade etmemiz ve Kürtlerin de partisi olduğunu söylüyoruz. Çünkü diğer partiler genellikle, yani mesela AKP ve MHP yaygın bir şekilde bu dönem siyasette Kürt düşmanlığı üzerinden bir politika güdüyorlar. Yani bizim partimizde Kürtler tabii ki var. Türkler var, Ermeniler var, Hristiyanlar var, Aleviler var, Çerkezler var, Ezidiler var. Bütün kimlikler var aslında. Yani biz Türkiye'de yaşayan bütün farklı kimlikleri, dilleri, inançları temsil etme iddiasındayız. Ve bu konuda böyle bir ayrımımız yok. Ama tespitlerimizde, partimizin programında ve ilkelerinde Kürtlerin, Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün çok temel bir mesele olduğunu vurguluyoruz. Yani Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kürt yurttaşın eşit ve özgür yurttaş olmak taleplerinin arkasındayız. Yani bu konuda demokratik bir anayasa yapılması gerektiğini ve diğer bütün farklılıklar gibi Kürtlerin de bu anayasada yer bulması gerektiğini sıklıkla söylüyoruz. Çünkü yani hatta şunu da çok söyledim, sizinle de paylaşmak istiyorum. Yani Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4'ünü Kürtler oluşturuyor ve şu anda hala Türkiye Anayasası'nda Kürtler yok. Kürtlerin ana dilde eğitimi yasak. Kürtlerin kimlik olarak kendisini ifade etmesi yasak. Kültürleri Türk kültürü olarak ifade ediliyor ve bu anayasal bir yasak. Hala bu konuda çok ciddi problemler var. Bizim iddiamız şudur. Türkiye'de Kürtleri de temsil etmeyen bir parti Türkiye Partisi olamaz. Evet. Biz sadece bir Türkiye Partisiyiz. Evet, tam o noktada aslında evet 2014 yılında Sayın Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan'a karşı aday olmuştu ve HDP için bir Türkiye'lileşme projesi başlattı. Yani sizin biraz evvel ifade ettiğiniz gibi HDP'yi yalnızca bir Kürt etnik kimlik partisi olmaktan çıkarıp Türkiye'nin her yerinden oy alan, her etnik ve dini grubun
sorunlarına çözüm arayan, işçinin, emekçinin, yoksul kesimin de derdine derman olmaya çalışan bir partiye dönüştürmeyi istedi. Ve aslında başarılı da oldu. Yani geleneksel olarak Kürt partilerine mesafeli duran, ülkenin o batısındaki seçmenden de oy aldı. Ve aynı zamanda da ana muhalefet partisi ve bir sol parti olma iddiasında olan CHP'ye alternatif, otoriter devletle CHP gibi örtüşmeyen gerçek bir sol parti olarak da ortaya çıktı. Fakat size şunu sormak istiyorum. Bugün gelinen noktada malum çok kutuplaşmış bir Türkiye var. Sayın Erdoğan tarafından kriminalize edilmeye çalışılan bir HDP var. Bu ortamda HDP'nin hala Türkiye'lileşme gayesi var mı? Tabii ki var. Yani bu bizim stratejik yaklaşımımız. Yani bu bizim için, HDP için günübirlik ya da taktiksel bir yaklaşım değil asla. Biz Türkiye'nin her tarafında çalışıyoruz, her tarafına gitmeye çalışıyoruz. Yani gitmeye çalışıyoruz derken bütün olanakları zorluyoruz. Yani bugün Trabzon'da da çalışıyoruz, Edirne'de de çalışıyoruz, işte Kayseri'de de, Konya'da da, Diyarbakır'da da, Hakkari'de de. Bu bizim için dediğim gibi geçici bir yaklaşım değil, Türkiye'lileşme ya da Türkiye Partisi olarak faaliyet yürütme. Türkiye'de yaşayan yurttaşların ve Türkiye'nin bütün sorunları bizim sorunumuzdur aynı zamanda ve bunun için siyaset yürütüyoruz. Hani bugün emekçinin de, kadının da, gençliğin de, yoksulun da sorunlarına çözüm bulmak zorundayız. Yani biz sözlerimizi kurarken de, çalışmalarımızı örgütlerken de ve parti kurullarımızda da bunu çok önemsiyoruz. Çünkü biz sadece bir bölgeye ya da birkaç ile ya da sadece bir etnik kimliğe yönelik bir politika yürütmüyoruz. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın bu yönlü, hani Cumhurbaşkanı adayıyken ve o dönem partimizin yaptığı çalışmalar zaten partinin temel stratejisidir. O dönem ben de eş genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyordum zaten. Bu noktadan hiçbir şekilde geri adım atmamız ya da yalpalamamız söz konusu değil. Tabii bu bahsettiğiniz bir an evvel Türkiye'nin her yerine gidiyoruz dediniz. Kayseri'den Trabzon'a. Tabii şimdi bu Türkiye'lileşmenin önündeki en büyük engellerden birisi HDP'nin PKK terör örgütü ile arasına bir mesafe koyamamış olması. Hep muhalefette dönüp dolaşıp bunu söylüyor. Yani şunu sormak istiyorum. Bu sizin partiniz için çok mu zor? Ya da şöyle sorayım. HDP'nin PKK ile ilişkisini siz nasıl tanımlarsınız? Yani açıkçası bu soru bizi çok rahatsız eden bir soru öncelikle. Daha doğrusu iktidarın ve ortağının bu konuda uzun süredir bir kriminalize etme çabası, suçlama konusu yapması maalesef bilinen bir mesele. Yani bizim tabii ki PKK ile bir ilişkimiz yok, olamaz zaten. Çünkü biz demokratik siyaset yürüten, demokratik siyaset kanallarıyla Türkiye'deki problemleri çözmeyi hedefleyen bir partiyiz. Yani bizim şiddet ya da şiddet yöntemleriyle ya da şiddet uygulayan örgütlerle olduğu gibi PKK ile de bir ilişkimiz olamaz. Yani bunu niye söylüyorlar? Şimdi PKK Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden, yani bu konuda çalışan işte bilinen bir örgüt, bir organizasyon. Bunu ABD'de de görebilirsiniz. Yani bu bilinirliği. Neticede biz de Kürtlerin hak ve özgürlüklerini savununca böyle bir mesafesizlik iddiası söyleniyor. Yani bize yönelik bu suçlamaların tamamı aslında bizim Türkiye'deki temel kodları, Türkiye'nin 100 yıllık tarihindeki inkar siyasetini, imha siyasetini, asimilasyon politikasını eleştirmemiz ve sorunun adını koymamız, yani ayrımcılık olduğunu, Kürtlerin kabul edilmediğini söylediğimiz zaman doğrudan işte terörü diye artık niteliyoruz. Çünkü mecliste her gün yüzlerce kez bu kavramları duyuyoruz. Hakikaten yani siyaset üretemedikleri için bizi sürekli buradan eleştiren, suçlayan bir yaklaşım var. Yani bizim hiçbir örgütle, yasa dışı bir organizasyonla mesafe ya da mesafesizlik gibi bir sorunumuz yok aslında. Biz tamamen halka dayalı, tamamen Türkiye'deki anayasal kurallara göre kurulan,
anayasal sistem içinde faaliyet yürüten ve Türkiye'de 84 milyonun bir arada yaşamasını, eşit olmasını savunan bir partiyiz. Yani bunu daha açık nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani siz de PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyorsunuz o halde. Yani biz PKK'yı sonuçta terör ve terörizm üzerinden hiçbir örgütü tanımlamıyoruz. Yani biz demokratik siyaset yapıyoruz ve bir terör eylemi varsa tabii ki buna terör eylemi diyoruz. Yani bununla ilgili şöyle bir sıkıntı da var. Bize oy veren seçmenlerin, geçmişte de bunu açıkladık, aynı zamanda örgüte sempati duyabileceğini görüyoruz. Yani milyonlarca insandan söz ediyoruz. Bu nedenle yani bu konuya dair çözümün diyalog olduğunu söylüyoruz. Biz şu anda da halen de onu belki sorarsınız, yani çözüm süreci bitti ama diyalogla bu şiddeti ortadan kaldırabileceğimizi ifade ediyoruz ve bunun için çok büyük bedeller vererek mücadele ediyoruz. Şimdi Erdoğan'ın milliyetçi ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli bir süredir siz de bahsettiğiniz terör suçlamasıyla HDP'nin kapatılmasını istiyor. Bu arada bugüne kadar kaç partimiz kapatıldı dinleyicilerimiz için ilginç bir. Onlarca parti kapatıldı. Şimdi, 14 galiba. Evet, 14 partimiz kapatıldı. Ya, yanlış olmasın, sonra tekrar bakarız. Evet, ama yani bir fikir vermesi açısından onun üzerinde partimiz kapatıldı. Şimdi AKP'de, AK Parti'den önemli isimler ilk Sayın Devlet Bahçeli bunu açıkladığında bu fikre çok sıcak bakmadıklarının sinyalini verdiler. Gerçi dün AK Parti Grup Başkan Vekili HDP'yi hem siyasi olarak hem hukuki olarak kapatacağız dedi ama biraz evvel gördüm tam tersini söylemiş. Ama şimdi bazen zaten fiili olarak HDP'nin üzerinde kurulan baskı aslında partiyi kapatmaktan beter etti. Yani HDP'nin kazandığı 65 belediyeden zannediyorum 45'ine kayyum atandı. Ve büyük atandı. Efendim? Dün de Karaçoban Belediye'mize kayyum atandı. Evet, yani bu hani üstelik bir de büyük bölümü HDP milletvekillerine ait 33 tane dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Sizce Sayın Erdoğan ne yapmak istiyor? HDP'yi kapatacak mı yoksa bugüne kadar sürdürdüğü türden bir politikaya mı devam edecek? Yani bu konuda benim kanaatim ortaklar arasında bir çelişki olduğu yönünde. Yani MHP ısrarla uzun süredir, aylardır Twitter'dan ya da grup toplantısından Devlet Bahçeli HDP'nin kapatılması çağrıları yapıyor. İktidar, yani AKP'den ise bu konuda dün hariç bir destek açıklaması gelmedi. Yani genellikle parti kapatmaya sıcak bakmadıklarını ifade ediyorlar dolaylı yollarla. Ama sorun parti kapatılıp kapatılmamasından ziyade HDP'ye yönelik ağır saldırılar var. Çok ağır saldırılar var. Yani bir darbe uygulaması 2015'ten beri devam ediyor. Yani 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım'a giderken hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize, 10 Ekim katliamı yaşandı. Yani 101 insan IŞİD bombalarıyla can verdi ve o dönemin başbakanı çıkıp dedi ki oylarımız artıyor dedi. Hani bu o 5 aylık süreçte ya da Suruç'ta 20 genç öldürüldü gibi çok acılı bir tarihimiz var ve sonrasında dokunulmazlıklar kaldırıldı. Eş genel başkanlarımızın içinde olduğu 12 milletvekili arkadaşımız tutuklandı. Hala Demirtaş ve Yüksekdağ tutuluyor. Gülten Kışanak rehin olarak tutuluyorlar. Çünkü hukuken bir tutuklama gerekçesi yok ve şunu önemli hatırlatmak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı var, büyük dairenin. İlk defa Demirtaş kararında Türkiye'yi 18. maddeden mahkum etti. Yani başka maddeler de var. 10 var, 3 nolu protokol var, işte 5. madde var vesaire. Ama 18. madde Türkiye'de siyaseten diyor, HDP'yi tasfiye etmeye çalışıyorsunuz ve bir lider olarak Demirtaş'ı da içeride tutarak çalışmalardan alıkoyuyorsunuz. Niye buraya geldim? Yani HDP'ye yönelik saldırılar kesintisiz devam ediyor. Kayyumlar
siz de ifade ettiniz. 45 işte öncesinde 2016 yılında yine bütün belediyelerimize kayyum atandı ve sonrasında eş belediye başkanları tutuklandı. Şimdi burada kapatmadan HDP'yi çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Yani bizim il örgütlerimize, ilçe örgütlerimize, belediye başkanlarımız, diğer il ve ilçe iş başkanlarımıza yönelik aralıksız bir gözaltı ve tutuklama operasyonu yapılıyor. Ve bunların tamamı hukuk dışı. Yani bir partiyi örgüt olarak da, çalışma olarak da siyaset dışına itme çabası var. AKP bunu tercih ediyor zaten. Ve hani niye bunu söylüyor diye sordunuz. Çok önemli bir soru. AKP şu anda demokratik siyaset ekseninde HDP'yi siyaset denkleminin dışına çıkarmak istiyor. Çünkü 31 Mart seçimlerinde ve 24 Haziran Büyükşehir Belediyeleri ve belediye seçimlerinde HDP neticede kendi kararıyla AKP karşısındaki adaylara oy verdi ve 11 Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetti. HDP'nin gücünü burada bitirmek istiyor ve Türkiye'nin geleceğinde, gelecek seçimlerde muhalefet güçlerinin yan yana gelmesini engellemek istiyor. Aslında siyaseti dizayn etmek istiyor. Çünkü oylar azalıyor, anketlerde düşüş yaşanıyor, bunun farkındalar ve bizim bu şekilde zayıflatılıp hani bize karşı diğer muhalefet partilerinin de tabii ki tutum alması için ciddi bir kriminalizasyon, hani bir suçlama ve kesinlikle temelsiz bir saldırıyla karşı karşıyayız. Belki uzattım, kusura bakmayın ama bu çok önemli. Bitiriyorum. Yani burada dokunulmazlıklar meselesinde de şunu söyleyeyim, en önemli gündem şu anda bu. Mesela benim de fezlekem var gelenler arasında. Bütün fezlekeleri hemen hemen biliyorum. 900'lü işte 1016 oldu galiba en son bugün gelenlerle. Bizimkiler, bizim fezlekelerimizin tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü. Yani biz siyaset yaptığımız için, konuştuğumuz için fezleke geliyor. Yani mesela Kobani davası, bunu soracak mısınız bilmiyorum ama tamamen bir kumpas davası. Evet, aslında ondan önce şeyden bahsettik. Şimdi bu fezlekeler meclise geldi. 2016'da da dokunulmazlıkların kaldırılmasında tabii şimdi yeniden aynı durum söz konusu. Yani bu fezlekeler konusunda muhalefet partileri bu dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında nasıl oy kullanacaklar? Sayın CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bugün Sayın Meral Akşener'in söyledikleri aslında hani demokrasi adına çok ümit verici şeylerdi. Her ikisi de artık yani biz halkın iradesine saygı duyuyoruz. Siyasi parti kapatmak, halkın yani bir siyasi partiyi siz mahkemelerde mahkeme kararıyla kapatamazsınız. Halk takdir ederse ona oy vermez mealinde şeyler söylediler. Ama nihayetinde Türkiye milliyetçi damarın, Türk milliyetçiliği damarın çok kuvvetli olduğu bir ülke. CHP'nin içerisinde kuvvetli bir milliyetçi damar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl oy kullanacaklar? Yani şöyle söyleyeyim, şu ana kadar CHP ve İYİ Parti'nin yapmış olduğu açıklamalar bu dokunulmazlık meselesinde iktidarın yanında olmayacakları yönünde. Aslında muhalefet bunu görüyor, yani bu oyunu görüyor diyeyim. Hani siyaseti dizayn etme çabasını ve AKP'nin milliyetçilik damarıyla işte tırnak içinde söylüyorum Türklük, işte vatan, gelecek bekası üzerinden aslında bunu muhalefeti etkilemek ve kamuoyunda olumsuz göstermek için yaptıklarının herkes farkında. Yani o kadar açık oynanıyor ki bu oyun. Yani yeter ki karşı karşıya gelelim. Evet şu ana kadarki açıklamalar tabii ki pozitif. Yani Türkiye kamuoyunda da diğer bir liste grubu olmayan partilerin de bu konudaki açıklamaları var. Yani Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ya da Saadet Partisi'nin hani diğerleri de açıklamalar yapıyorlar. Çünkü yani dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi tıpkı Kayyum gibi, tıpkı 4 Kasım gibi yani halkın iradesine doğrudan bir darbe yapmaktır. Yani halkın
düşüncelerini, iradesini, seçilme hakkını ortadan kaldırmaktır. Ve neticede bizi seçen halkın temsilcileriyiz ve dokunulmazlık meselesinde geçmişte bunu çok acı deneyimledik. Yani ben de 3 ay cezaevinde kaldım Silivri'de. Bu 2016'da kaldırıldıktan sonra ve aynı zamanda bir hukukçuyum. Yani 25 yıl avukatlık yaptım. Yani hakikaten dava dosyalarını inceleyince sadece dehşete düşüyorum. Yani bir hukukçu olarak söylüyorum, siyasetçi olarak değil. Çünkü tamamen yargı iktidarın avucunun içinde. Yani HSYK'yi kendisi belirliyor, AYM'yi kendisi belirliyor. Ve talimatlarla yargıyı bizim üzerimizde bir baskı aracı, bir sopa olarak kullanıyor. Ve bu fezlekelerde yargıya verilen talimatların sonucu. Aslında bunu iktidar dışında, iktidar zaten biliyor, muhalefet de bunun farkında. Ayrıca mesela bugün Enis Berberoğlu ile ilgili de fezleke gönderildi. Hani muhalefete yönelik de bir tehdit var bizim dışımızda. Tabii şunu da bir teknik bilgi olarak not etmek lazım. Yani özellikle uluslararası alanda şunun bilinmesi lazım. AKP ve MHP'nin oyları yetiyor dokunulmazlığı kaldırmak için. Yani bu bir anayasa değişikliği değil şu anda. Şu anda söyledikleri tek tek hani milletvekillerini dosya olarak kaldıralım şeklinde bir yaklaşımları var. Şüphesiz muhalefetin tutumu çok önemli. Yani bunun ilerleme etmiyor. 410 anayasa değişikliği için gerekiyor ama burada şu anda yani teknik bilgiyle sıkmak istemiyorum sizleri. Yok, lütfen, bu önemli bir bilgi. Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan bir karma komisyon var. Fezlekeler oraya geliyor. Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temel uygulama fezlekeler dönem sonuna kalıyor. Yani vekillik bittikten sonra yargı yolu açılır. Yani herkes için bu geçerli. Çok çok istisnaen hani dönem içinde vekillerin dokunulmazlık dosyaları komisyonda görüşülür. Burada salt çoğunluk yeterlidir. Yani katılanların salt çoğunluğu. Meclis Genel Kurulu'nda 200 kişi yetiyor. Hani karar ve işte oy çoğunluğu açısından. Bu dönemki şu ana kadarki söylemleri bu yönde oyları yetiyor ama muhalefeti sıraya almak istiyorlar. Kendi yanlarında hani birlikte hareket etmek istiyorlar. Siyasi bir nasıl anlatayım güç arıyorlar aslında kendi etraflarında. Evet, aslında hep hani muhalefeti düşündüğümüzde muhalefet bir şemsiye, yani birbirinden ideolojik olarak da çok ayrılan partilerden oluşuyor ve Kürt meselesi aslında muhalefetin hep yumuşak karnı oldu. Zaten yani Sayın Erdoğan'ın içeride kendi gücünü konsolide etme stratejisinin ayağını HDP'yi kriminalize etmenin oluşturmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani kendi gücünü konsolide ediyor, aynı zamanda muhalefeti defansta bırakıyor ve muhalefeti bölmeye çalışıyor. Tabii İYİ Parti'nin burada oynadığı rol çok kritik bir rol. O yüzden bugün Sayın Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in söyledikleri önemliydi. Sonra Gare'de olan operasyonun ardından, yani her zaman milliyetçilik kartını kullanarak özellikle Kürt meselesi üzerinden bugün ne kadar Erdoğan yapmak istediği şeyi başardı, muhalefeti zayıf kıldı. Fakat sanki kısa bir zamandır sizin de söylediğiniz gibi muhalefet bunu görüyor ve bir strateji değişikliğine gitti gibi. Yani bir kırılma noktası yaşıyoruz gibi geliyor. Katılır mısınız? Evet, katılıyorum. Yani Gare meselesinde de bu dokunulmazlık meselesinde de yani muhalefet artık bu nasıl oyun diyorum genelde, hani bu kurguyu gördü. Hani iktidarın ve ortağının Kürt meselesi yumuşak kırın, milliyetçilik işte tutundukları yer ve düşmanlaştırma, kutuplaştırma ve toplumu kamplaştırma siyasetinin çok üst noktaları artık. Mesela Gare'de de konuştuk. Yani bugün yine söylüyorum. Gare'yi açıklayalım mı? Belki yeniden, yani Gare'de olanları çok kısaca dinleyicilerimiz için açıklayalım. Yakın zamanda bir PKK'nın elinde yıllardır tutulan 13 tane Türkiye vatandaşı vardı ve yakın bir zamanda Kuzey Irak'taki Gare bölgesine bir operasyon yapıldı Türk ordusu tarafından ve ölü bu şeyler maalesef kurtarılamadı.
rehin tutulan insanlar maalesef kurtarılamadı ve bunun üzerine muhalefet partileri, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere biz çok alışkınız hemen bu tür konularda iktidarın yanında dururlardı. Bu kez durmadılar. Bu kez sorumlu, yani bu operasyon başarılı olabilirdi diyerek Erdoğan'a çeşitli sorular yönelttiler. Onu bir altını çizelim çünkü bilmeyenler olabilir Gari operasyonunu. Pardon, devam edin lütfen. Evet, yani siz iyi özetlediniz. Yani Gari operasyonunda iktidar bu operasyonla bir başarı hikayesi, tırnak içinde söylüyorum, yazmak istediği ve bu siyaset dizaynına yine her zaman olduğu gibi milliyetçilik ve hani vatan söylemiyle, aslında olmayan bir realiteyle muhalefeti kendi yanına çekmeye ve bizi karşıya almaya, linç etmeye çalıştı. Oysa ki Gari'de biz her zaman yürüttüğümüz politikayı yürüttük. Defalarca o rehin alınan, alıkonulan asker ve kolluk görevlilerini, hani istihbarat görevlileri de var. Bunların alınması için girişimlerde bulunduk. Yani soru önergeleri verdik, araştırma önergeleri verdik, basın toplantıları yaptık ve bunu muhalefet biliyor, diğer muhalefet partileri de biliyor. Ve geçmişte onlarca defa alıkonulan kolluk gücü bu şekilde kurtarıldı. Yani İnsan Hakları Dernekleri, Mazlum Der, partimizin de bu konuda geçmişte de birçok katkısı oldu. Fakat bu sefer iktidar bunu reddetti, bunun karşısında durdu ve kurtarmak yerine, yani operasyonla almaya çalıştım dedi ve sonuçta korkunç bir şey oldu. 16 insan, 13 artı 3 asker daha yaşamını yitirdi. Yani böyle bir acıdan sonra bunu politika malzemesi yapmasını kabul etmedik. Yani bu bir siyaset malzemesi değil ve biz HDP olarak da hiçbir zaman insanların canı üzerinden, yaşamı üzerinden siyaset üretilmesini doğru bulmuyoruz. Muhalefet de bu gerçekliği gördü, bizim dışımızdaki muhalefet de bu gerçekliği gördü ve iktidar duvara tosladı diyeyim. Yani karşısında çok net bir tutum gördü. Şimdi bugün Kürt meselesinde gelinen noktayı düşündüğümüzde tabii şimdi o yıllar 100 yıl önceymiş gibi geliyor ama aslında ilk olarak 2009'da sonra 2013'te bir Kürtlerle barış süreci yürütülüyordu ve bu Sayın Erdoğan'ın talimatıyla ve aynı zamanda da büyük bir aslında siyasi risk alınarak yapıldı. Amaç neydi? İşte PKK'nın Türkiye topraklarından çekilmesi ve bunun karşısında işte ateşkes ilan edilmesi ve hükümetin de Kürtlerin taleplerini karşılamak için adımlar atmasıydı. Şimdi öncelikle yine dinleyicilerimiz için şunu sorayım. Nedir yani Kürtler ne istiyor? Talepleri, en temel talepleri nedir? Ya Kürtler en sade deyimiyle bu ülkede ayrımcılığa uğramak istemiyor. Türkiye'nin bütün yurttaşları gibi eşit ve özgür hak ve özgürlüklerle yaşamak istiyor, tanınmak istiyor. Kürt kimliğiyle tanınmak istiyor, diliyle tanınmak istiyor, bir kültürüyle tanınmak istiyor. Neden böyle diyorum? Ben de bir Türk kadınıyım. Yani ana dilim Türkçe. Türkiye'liyim tabii ki. Yani Türkçeyi de iyi bildiğimi sanırım. Yani en az Kürtçe kadar konuşurum. Fakat benim 2 oğlum var. Ana dillerinde eğitim göremiyorlar örneğin. Ya da bir yerde Kürt olduğunu söylediğin zaman ayrımcılığa uğruyorsunuz. Ve bu ayrımcılık hayatın her alanına sirayet ediyor. Ekonomiden işsizliğe, işsizlikten aşıya kadar, şu anda korona aşısında bile Türk dilleri en son sıralarda örneğin. Yani o kadar geniş bir skala var ki Kürtlere karşı politikalarda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Kürtler asimile edilmek istendi, inkar edildi ve çok büyük katliamlar yaşandı. Kürtler bu tarihsel yüzleşmeyi istiyor. Hani aslında bir özür istiyor. Örneğin Roboski'de olduğu gibi, yani 33 can toprağa düştü. Kürtlerin Türkiye'yi bölmek gibi bir niyeti yok. Yani bazen bize de bölünsün diyorlar ya, tam tersine biz Türkiye'yi birleştirmeye çalışıyoruz. Yani bu ayrımcılığı bitirerek birleştirmeye çalışıyoruz. Ve Kürt halkının talebi, yani beni Kürt olarak kabul edin diyor. Benim kimliğim bu. Mesela hala Kürt demezler, Kürt kökenli derler. Hani çünkü Türkiye'de yaşayan herkes Türktür diyorlar. Kürtler de biz Türk değiliz, yani Türklere karşı değiliz ama
Bizim kendi kimliğimiz var ve dilimizi kabul edin diyorlar, kültürümüzü kabul edin diyorlar, varlığımızı kabul edin. Hani bu konuda ayrımcılığa son verin diyorlar. Yani en sade haliyle bunu söyleyebilirim. 2009 ve 2013'te bu başlatılan, tabii onların evveliyatı var ama bu çözüm süreçleri sonuçta çöktü. Şimdi o döneme dönüp baktığınızda HDP olarak öz eleştiri yapıyor musunuz? Yani hani hükümet de üzerine düşeni yapmadı ama yani siz HDP olarak mesela şunu şöyle yapsaydık bu sürecin başarılı olma ihtimali daha yüksek olurdu dediğiniz neler var? Yani şöyle söyleyeyim, çözüm sürecinde aslında biz taraf değildik, biz arabulucuyduk. Biz kolaylaştırıcıydık. Yani çözüm sürecinin tarafları Abdullah Öcalan, İmralı cezaevinde, AKP iktidarı ve KCK, PKK hani örgüt olarak Kandil muhataptı. Biz o arada süreci kolaylaştıran görüşmeleri heyetimiz aracılığıyla yapan, önerilerini sunan ve yol alması için çaba gösteren bir roldeydik. Ve o sürecin bitmemesi gerektiğini, kesinlikle o sürecin arkasında durduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Çünkü şu anda AKP iktidarı o süreci mahkum ediyor. O süreçte rol alan İdris Balıken şu anda cezaevinde. 18 yıl ceza aldı. Selahattin Demirtaş hala cezaevinde. Sıvı Süreyya Önder tutuklu kaldı, sonra serbest bırakıldı, bir daha gözaltına alındı gibi. Hani bir ceza çıkarılmaya çalışılıyor. Ve şunu söyleyeyim, hani tabii ki şunu bir siyasi parti olarak ve bir insan olarak düşünüyorum. Acaba daha fazla ne yapabilirdik? Hani bu sürecin bitmemesi için yapsaydık başarır mıydık? Bunları tabii ki değerlendirebiliriz. Ama çözüm sürecinin doğrudan tarafı değiliz. Hani bizim elimizde silah yok ki. Biz elinde silah olanın silahını bırakması, sınır dışına çıkması, yani Türkiye'ye karşı eylemlerin yapılmaması gibi konu başlıklarında ilgili taraflarla görüşen, önerilerini götüren ve bunu destekleyen bir rolde olduğumuz için maalesef başarılı olamadı. Yani bu yönüyle üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Yani hiçbir şeyi %100 yaptım denilemez. Yani bu normal hayatta da böyledir. Ama emin olun çözüm sürecinden bağımsız şunu söylemek istiyorum. Yani bir siyasetçi olarak, bir milletvekili olarak, bir kadın anne olarak toprağa düşen her bir insan canımı acıtıyor. Çok büyük acıtıyor ve sorumluluk hissediyorum. Çünkü biz barış siyaseti yapıyoruz. Türkiye'de barışla bu meselenin çözümünü savunuyoruz. Ve demek ki işimizi yeterince yapamıyoruz diyorum. Hani daha fazla ne yapabiliriz acaba? Yani genel olarak bunları söyleyebilirim. Yoksa HDP'nin doğrudan bu sürecin bitmesinde kesinlikle bir rolü yoktur. Yani çünkü biz silahlı güç değiliz. Yani biz demokratik bir partiyiz ve çok büyük bir risk aldık biz. Ve bugün o dönemde yaptıklarımız sebebiyle kolaylaştırıcı, arabulucu rolümüz sebebiyle gördüğünüz gibi belki izliyorsunuz, suçlanıyoruz. Peki sizce neden çöktü bu süreçler? Yani en büyük rolü ne oynadı? Yani en büyük rol hani böyle kesin matematiksel bir şey söyleme noktasında değil mi şüphesiz, yani siyasi gelişmeler. Ama iktidar, gözlemimi söylüyorum ve kanaatimi, o dönem bu süreçle kendi iktidarını daha fazla büyütmek istedi. Yani Kürtlerden daha fazla oy almak, AKP'lileştirmek istedi. Yani O nedenle çözüm sürecini başlattı diyorsun. yani hani Türk halkını AKP'lileştirmek, AKP'ye destek olmasını sağlamak gibi bir amacı vardı. Çünkü 7 Haziran'dan önce bunu bitirdi. Neden? Çünkü Kürtler HDP'ye oy veriyordu. Hani iktidara değil ve bu konuda samimiyetsizliği gördü ve bugün ne kadar büyük bir e, nasıl anlatayım, sözlerin tutulmadığını bir kez daha deneyimledik. Tabii ki bu konuda e, yani o dönem yapılan karakollar, kalekoller hem de çatışmasızlık döneminde çok büyük etki yarattı. Yani bölgede Türk illerinde çok olumsuz etkiler yarattı. Yani ben bir evimde Diyarbakır'da, o yüzden biliyorum. Yani mesela Medeni Yıldırım çatışmasızlık döneminde karakoldan çıkan kurşunla öldü. Ben gitmiştim oraya.
korkunç bir şeydi. Yani insanlar büyük bir umutla taşıyordu. Tabii çözüm sürecinin çok pozitif bir yönü vardı. Bunu hissettik. Türkiye'de herkes aslında bir iyi hissetti kendini geleceğe dair. Hani çözüm olacak, barış olacak ve bu sorunlar bitecek diye. Tabii ki örgütün sorumluluğu varsa o da açığa çıkmalı. Ama iki taraf birbirine bence güven veremedi yeterince. Hani o ne derler, karşılıklı bir güvensizlik birbirini büyüttü. Ama iktidarın o dönem özellikle e, Kürtleri sadece kendisine destek olsun diye bu süreci düşünmüşsek, hani şu anda ortaya çıkan tablo bu. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Yani neticede bu insanların yaşamı her şeyden önemlidir. Suriye, peki sizce Suriye'deki gelişmeler ne kadar rol oynadı? Yani orada Kürtlerin Kuzey Suriye'de otonom bir bölge kurması, daha sonra Amerika ile oradaki PYD'nin, YPG'nin bir işbirliği geliştirmesi gibi faktörler sizce Türkiye'deki çözüm sürecinin çökmesinde bir rol oynadı mı? Yani bir etkisi vardır. Yani özellikle Türkiye'nin Kürtlere karşı maalesef çok ezelden beri, uzun süredir diyeyim, tarihsel bir arka planı var. Bir düşmanlık politikası var ve bu AKP'de isimleşmiş hali. Yani dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin hakları ya da herhangi bir talebin yerine gelmesi bunları adeta çıldırtıyor. Garip bir durum. Ya Japonya'da Kürtçe eğitime karşı çıkıyorlar. Yani Japonya'da insanlar Türkçe öğrenince Türkiye niye rahatsız olsun mesela? Suriye'deki gelişmelerde şunu hatırlatmak istiyorum. Abdullah Öcalan o dönem görüşme notlarında Suriyeli Kürtlere Türkiye'nin hassasiyetlerini gözetim çağrılarında bulundu. Yani hafızamda kaldığı kadarıyla birkaç defa çözüm sürecine katkı sunulması amacıyla bu çağrıları yaptı. Yine o dönem çözüm sürecinde en önemli mottolardan biri de eşme ruhuydu. Eşme ruhu neydi? Şimdi Süleyman Şah Türbesi Kuzeydoğu Suriye'de bulunuyordu. Evet. Ve DAEŞ'in saldırılarından, barbarlığından korumak için o dönem işte oradaki YPG galiba, evet, bunu şeye taşıdı, kendi otonom bölgelerine ve bunu Türkiye ile iletişim halinde yaptı. Yani niyetlerinin Türkiye'ye karşıtlık olmadığını aynı zamanda göstermek açısından önemli bir meseleydi. Şimdi ama savaştan sonra ya bu barıştan yana olanlar için Suriye, Kuzeydoğu Suriye kesinlikle Türkiye için bir tehdit değil. Ama savaştan yana olanlar için bu bir tehditti. Yani bu içeride çokça ısıtıldı ve Türkiye'de Suriye'deki gelişmeleri aslında bir gerekçe kabul etti ve masayı devirdi. Hani oradaki otonom bölge özellik meselesinde. Ama eşme ruhuna sahip çıkan Suriye Kürtleri düşman ilan etti ve sonradan gelişmeleri biliyorsunuz. Ceylanpınar'da 2 polis öldürüldü maalesef ve bunlar Suriye'den gelmişlerdi. Sonra bunlar ispatlandı ve açığa çıktı ve diyorlar ki o polisleri infaz edenler cemaatçiymiş, FETÖ dedikleri. Yani, ve hala o konu bir muamma, o kişi de kayıp. Şimdi e, yani şunu söyleyeyim, Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi etkilemedi demem zaten. Ama o çözüm sürecindeki Abdullah Öcalan'ın barış sözleri şunu söylüyordu. Yani Türk ve Kürt halkının ittifakından söz ediyordu aslında. Yani Türkiye'ye karşı bir atraksiyon ya da bir saldırı değil, aksine iki tarafın birbirine desteğinden söz ediliyordu. Sizce yakın bir gelecekte yeniden çözüm sürecine dönme ihtimali var mı? Yani o kadar kötü bir dönem yaşıyoruz ki hani bu soruya evet demek istiyorum açıkçası. Çünkü çok ağır bir atmosfer var burada Türkiye'de, Ankara'dayım şu anda. AKP, MHP ile birlikte yani bunun sinyallerini zaten vermiyor. Yani bu iktidarın miadı doldu gerçekten. Artık yeter. 19 yıldır iktidardalar ve her geçen gün daha çok kötülük, daha çok haksızlık,
daha çok baskı, daha çok işkence ve daha çok yoksulluk üretiyorlar. Yani bu bir realite Türkiye'de. Ama Türkiye'nin geleceği açısından kesinlikle barış politikasının olması gerekiyor. Yani biz bunu her dönem için savunduk, şimdi de savunuyoruz. Yani gelecek dönemde biz yönetime aday olduğumuzu söylüyoruz. Yani bu yönetimin gelecek seçimlerden sonra yönetimin ortağı olacağımızı iddia ediyoruz ve bu konuda kendimize güveniyoruz. Ve biz Türkiye'de Kürt halkıyla Türk halkı arasında, diğer halklar arasında bir sorun olmadığını, sorunun yönetenlerden kaynaklandığını söylüyoruz. Ve şu çok önemli bir bilgidir. Çözüm sürecinde yapılan anketlerden %70 üzerinde çözüm sürecine destek vardı. Yani sadece Türklerden değil, Türkiye'nin her tarafından. Bu nedenle yani daha fazla can kaybı olmadan, acı olmadan kesinlikle böyle bir sürece ihtiyaç var. Meclise bu konuda çok büyük görev düşüyor. Muhalefet partilerine düşüyor. Yani bu sorunu çözebiliriz. Yani demokratik anayasayı da diğer hak ve özgürlükler konusunda da adımlar atılabilir. Bu imkansız değil. Bu konuda kutuplaştırma yerine tam tersine birlikteliği, dayanışmayı ve çözümü esas alalım. Her parti kendi siyasetini yürütsün. Ama Türkiye'de artık Kürt meselesi sorun olmaktan çıkmalı, şiddet yöntemi kullanılmasına sebebiyet vermemeli. Yani şiddet dışı yöntemlerle bunu çözebiliriz. Buna yürekten inanıyorum. En büyük engeli yani AK Parti MHP koalisyonu olarak mı görüyorsunuz, yoksa mesela MHP resimden çıksa Sayın Erdoğan ile bu çözüm süreci daha olası olur mu sizce? Yani Erdoğan çözüm sürecindeki Erdoğan değil şu anda. O dönem baldıran zehri içiyordu. Hani ben bu süreci başarıya rağmen yapacağım diyordu. Evet. baldıran zehri bile içerim diyordu. Ama şimdi ne Kürt sorunu kardeşim diyor. Kürtler falan yok. Sorunlu Kürtler var diyor. Yani evet. 180 derecelik bir dönüş var. Yani şu ana kadar öyle bir olumlu sinyal vermedi. Şimdi bahsediyoruz HDP'nin karşılaştığı, maruz kaldığı bu baskı atmosferinden, ama bir şeyden de bahsetmek istiyorum. İşte 2019'dan bu yana olanlardan. HDP son seçimlerde zannediyorum 6 milyona yakın oy aldı. Öyle değil mi? Yani muhalefetin Erdoğan karşısında bir sonraki seçimlerde şansının olabilmesi için Kürt seçmenin, HDP seçmeninin oyuna ihtiyacı var. Şimdi 2019 seçimlerinden, yerel seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP'nin büyük şehirleri, özellikle İstanbul'u kazanmasında tabii kilit rol oynadı HDP seçmenin desteği. Fakat 2019'dan bu yana şunu da görüyoruz. Erdoğan HDP üzerindeki baskıyı arttırdı. Yani işte Sayın HDP eski eş başkanı Sayın Selahattin Demirtaş ve arkadaşları, pek çok HDP'li isim hapiste. HDP'nin demokratik yolla kazandığı belediyelere kayyum atanıyor falan. Muhalefet ise hani istenen ölçüde bunlara ses çıkarmadı, bu gelişmelere. Yani HDP üzerinde kurulan bu baskıya. Bir sonraki seçimlerde sizin seçmeniniz bütün bunları göz önünde tutarak 2019'da olduğu oranda muhalefete de oy verir mi? Yani şöyle söyleyeyim, bu dediklerinizin hepsi yaşadıklarımız aslında. Hani yerel seçimlerdeki tutumumuz ve bunun sonucunda büyükşehir belediyelerinin ve önemli belediyelerin alınması noktasında zaten bir tartışma yok. Ve muhalefetin HDP'ye yönelik bu akıl almaz, bu kabul edilemez büyük haksızlık karşısında tutumunun yeterli olmadığını aslında seçmenlerimiz görüyor. Yani hani olayın adını koyalım, bunun farkındalar. Hala şu mesele tartışılabiliyor tabii ki. Yani yetmez ama evet, hani anayasaya aykırı ama evet dedilen CHP'nin dokunulmazlık meselesindeki tutumu zaman zaman hatırlanıyor. Fakat buna rağmen partimizin kararı doğrultusunda seçmen partisini dinledi. Yani o dokunulmazlık oylamasına rağmen. Bu konuda geçmişe göre daha yani her şey çözülmedi tabii ki. Her muhalefet partisinin kendi ideolojik ve stratejisi vardır. Hani o doğrultuda siyaset yapar. Bizim seçmen ama şöyle bir farkı var. Çok politik bir seçmendir. Hani her parti kendi seçmenine politik der ama yani bizim biraz da
bu yaşanan olaylardan, saldırılardan, oluşan baskı ikliminden çok büyük bedeller ödeyen ve hani bunun iliklerine kadar hisseden bir seçmen. Bizim seçmenlerimiz sadece Kürtlerde değil tabii ki. Yani büyük bir nüfusu, en büyük nüfusu Kürtler oluşturuyor olabilir ama biz Türkiye'nin her yerinden oy alıyoruz. Hani şu anda açıkçası gündemimizde gelecek seçimlerde hani oy verelim mi, vermeyelim mi noktasında değiliz. Biz temel talebimiz şu, Türkiye'de demokrasi güçlerinin tabii ki partiler de içinde bir demokratik cephe kurması gerektiğini söylüyoruz. Yani iktidarın bu tek adam rejimine, bu hani faşizmi tahkim etme, totaliter rejimi daha da genişletme ve bunu anayasayla destekleme yaklaşımına karşı Türkiye'ye sahip çıkalım diyoruz. Hani bu sadece ya da daha doğrusu bir seçim meselesi değil, bir duruştur. Mesela bugün işte konuştuğumuz meseleler gibi, Gare gibi ya da dokunulmazlık meselesinde olduğu gibi bu durumda iktidar da gerçekleri görecek. Hani kendi seçmeni de zaten hızla eriyor. Yani bunun farkında. Ama önümüzdeki seçimlerde zaten bizim başka bir partiyle ittifak yapmaya ihtiyacımız yok ki. Biz tek başımıza %10'u zaten geçiyoruz. Yani %15'e dayanmış bir noktadayız. Tabii ki önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hani kim aday olacak, ne olacak, onlar o dönemin koşulları da tabii ki konuşulacaktır. O zaman biz de tutumumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Yani çünkü o zamana kadar daha neler olacağını açıkçası göremiyoruz. Yani günlük değilse şu anda hepimizin hapse atılması isteniyor. Sadece konuştuğumuz için yani bir de böyle bir tablo var. Çok az vaktimiz kaldı. Dış politika ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Sizin HDP'nin dış politika vizyonu nedir? Şimdi baktığınızda Erdoğan'ın yürüttüğü bir dış politika var. Ve diğer muhalefet partileri aslında çok da ayrışmıyor Erdoğan'ın dış politikasından. Pek çok noktada Erdoğan'ın yaptıklarını destekliyorlar. Şimdi bu aslında başlı başına ilginç bir konu. Çünkü yani ben şahsen düşündüğümde neden böyle bir tavır var? Herhalde diyorum uzunca bir zaman özellikle askerin dış politikada çok dominant bir rol oynamasından gelen bir siyasi kültür var. Yani dış politikayı apolitik bir alan olarak tanımlayan, işte kamuoyunun karar alma mekanizmasının bir parçası olarak görmeyen, meseleyi beka meselesi olarak gören, dış politikaya güvenlikçi bakan bir bakış açısı vardı. Dolayısıyla apolitik bir alan olarak tanımlandı. Fakat Erdoğan için tamamıyla farklı bir denklem. Dış politika bütünüyle iç politikadaki kendi gücünün konsolidasyonunun bir aracı olarak görülüyor. Bu çok uzun zamandır. Yani aslında AK Parti 2002'de hükümet olduğundan bu yana böyle. O zaman da işte içeride kendisine belirlediği bir muhafazakar demokrat kimliği vardı. Ona uygun bir dış politika şeyi geliştirdi, vizyonu. Yani AB ile Batı ile bütünleşmeyi önceleyen bir dış politika vizyonu geliştirdi. Amaç neydi? İçeride kendi gücünü konsolide etmek. Bugün de aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla yani muhalefet partilerinin dış politika konusunda işte burası bizim beka alanımızdır, politik tartışmaları açmayalım demesi çok tuhaf. Sizin partiniz aslında farklı bir duruşu var. O yüzden de ben çok ilgileniyorum. Yani HDP'nin dış politika vizyonu nedir? Eğer hükümet olsaydınız dış politikada neyi farklı yapardınız? Evet, dış politikada dediklerinizin hepsine katılıyorum. Yani muhalefet de genellikle dış politikada iktidarla beraber pozisyon alıyor ve tezkerelerden tutalım başka birçok uluslararası politik yaklaşımlarda ortaklaşıyorlar. Bu konuda her zaman biz tek kalıyoruz. Yani mecliste de tek kalıyoruz, konuşurken de tek kalıyoruz. Ama biz doğru politikamızın bu olduğunu ve bunun dünyaya, uluslararası ilişkilere katkı yapacağına inanıyoruz. Bizim dış politikadaki öncelikli alanımız Orta Doğu. Yani şunu demek istiyorum, Orta Doğu'da kalıcı bir barışın demokratik yöntemlerle sağlanmasına katkı yapmak istiyoruz açıkçası. 1 Eylül 2020'de yayınladığımız bir barış deklarasyonumuz vardı. Bu barış deklarasyonu doğrultusunda HDP olarak sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda çatışmanın yoğun olduğu Orta Doğu ülkelerinde de Suriye, Irak, Lübnan, Libya gibi ülkelerde de
savaş karşıtı demokrat ve sol kesimlerle bir araya gelip nasıl savaş karşıtı bir barış bloku oluşturabiliriz sorusuna ortak cevap arıyoruz açıkçası. Bu oldukça önemli bir nokta. Çünkü Orta Doğu'da demokrasi ve barış yanlısı cepheler birbirlerinden habersiz ama aynı sebeplerle mücadelede ediyorlar. Yani bunun farkındayız. Lübnan'da yaşanan çatışma örneğin Türkiye Partisi HDP'yi niye ilgilendiriyor diye sorarsanız hani bizi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması birbiriyle sıkı sıkıya bağlı. Yani bir de böyle bir realitesi var. Orta Doğu'da savaş karşıtı, savaş yanlısı, demokrasi karşıtı rejimler ittifak kurarken neden bunun karşısında duran güçler olarak bizler ittifak kurmayalım böyle yaklaşıyoruz ve Orta Doğu'da halkların oluşturacağı bir barış bloku bölgede savaş politikasında ısrar eden grupların, çıkar grupların önüne geçebilir. Yani buna dair vizyonumuz açıkçası biz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü hakları esas alan bütün güçlerle ortak bir yaşamda buluşmaya hazırız. Yani bu konuda hiçbir kaygımız yok. Ve bu ilkeler esas alınarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin tabii ki devamından yanayız, ilerletilmesinden yanayız. Ve AB'ye üye olmasının önündeki tek engel Türkiye'de demokratikleşmenin sağlanmaması. Yani AB ölçülerinin maalesef yerine getirilmemesidir. Diğer bir sebep Türkiye'nin de sebep olduğu insani krizler var biliyorsunuz. Mültecilerin meselesi var. Suriye'deki insani krize zaman kalmadı galiba. Lütfen devam edin. Biraz vaktimiz var. Yani milyonlarca mülteci çatışmadan dolayı Suriye'den göç etmek zorunda kaldı. Bunu biliyoruz zaten. Ve bunlar maalesef yine milyonlarca insan Erdoğan'ın dış politikasında bir şantaj malzemesi haline getirildi. Ve Avrupa'da yapılan pazarlıklarda, ilişkilerde kapıları açarım, milyonlarca insanı gönderirim diye ey Avrupa, ey Amerika sözlerini her gün duyuyoruz. Yani bir şantaj aracı. İşte biz bu konuda Suriyeli mültecilere yapılanları asla doğru bulmuyoruz. Hiçbir şekilde amacımız yani evimize amacımız çıkar malzemesi yapmak değil, onların evlerine ve yurtlarına dönmeleri için gerekli ortamı sağlamak için çaba göstermek. Yani bu konuda bir dış politikamız olacaktır. Geri dönüşümlerin yani şu anda olmaması sadece Esad rejiminden kaynaklı değil tabii ki. Türkiye, Rusya, İran, ABD'nin aynı zamanda askeri varlıklarının orada bulunması, bu da temel bir sebep. Yani biz hükümet ya da hükümet ortağı olmamız halinde bu göçün sebeplerinden birinin de Türkiye'nin askeri varlığı olduğunu biliyoruz. Yani oradaki bulunması da bir sebep. Ve böylece yani bunlara ilişkin de tutumumuzu alacağız. Ve şu anlamda Suriye'nin 1/3'ünden fazla bölgeye sivillerin geri dönüşünün mümkün olabileceğine inanıyoruz aslında. Yeter ki oradaki çatışmalar sonlansın, militaristler, hani askeri varlıklar için uygun çözümler bulunsun. Yani burada ne yapacağız tabii ki? Kuzey ve Doğu Suriye'de bölgelerde yönetimde kim varsa onlarla iletişim sağlanması, kimin kontrolündeyse ve bu geliş ve dönüşler için müzakere yürütmek temel hatlarımızdan biri olacak ve bu barışın da kalıcı hale gelmesini sağlayacak. Yani isterseniz Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimleri de dair birkaç... Tabii evet, ondan önce şeyi sorayım. Hani Suriye'de işte tabii barışın tesis edilmesi, bir stabilite kurulması gerekiyor bu insanların evlerine dönebilmesi için, ama bunun formülü nedir? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani ya da Suriye'deki Kürtler nasıl görüyor? Rejimle konuşmak mı? Rejimle bir diyalog süreci başlatmak mı? Sonra bir sorum daha var Suriye ile ilgili. Yani orada söylediğim gibi bir kere şu anda Türkiye'nin yani Suriye'de bulunmasının aslında uluslararası hukuk açısından bir gerekçesi yok. Yani orada bir paylaşım çatışması olduğunu, uluslararası dengelerin tabii ki farkındayız. Yani bunun çözümü için orada kontrolü elinde bulunduran meşru yönetimler var. Ve o yönetimlerle müzakere, diyalogla bu aslında çözülebilir. Yani onları terör ilan ederek ya da hani düşman safına iterek sonuçta bu sorun çözülmüyor. Yani mesela
Türkiye'de Afrin'i biliyorsunuz, yani işgal döneminde sonra ilhak edildi. Neticede Türkiye'nin Afrin'de bir işi yok ki. Yani örneğin orada Türkçe eğitim veriliyor. Türkiye hastaneler açıyor, okullar açıyor. İşte biz bunlara karşıyız. Yani biz neticede Türkiye'de yaşayan Türklerin oraya dair düşünceleri, yani sonuçta buradakilerin akrabaları, aileleri, kardeşleri, her neyse aynı etnik kimlikten insanlar. Buna rağmen yani bu düşmanlığın olmadığını iddia ederken bu Türkiye yurttaşlarının ne kadar etkilendiğini görmüyorlar. Yani anlatmaya çalıştığım barış politikası tam da bunu çözecek. Yani örneğin şu anda Türkiye'de diğer bir boyutu ne? Irkçı, kafatasçı bir dış politika yaklaşımı var. Üzülerek kafatasçı diyorum. Ne var? Akraba topluluklar diye bir kavram var mesela. Ne diyorlar? ırk üzerine kurulu mesela dış ilişkilerde Azerbaycan, Gagavuz Türkleri, Orta Asya'da bulunan Türkler var. Oysa orada Ermeniler de var, Türkler de var. Yani Orta Doğu'da Azeriler, Gagavuzlar işte Türkmenistan işte akraba oluyor. Ama Ermenistan mesela halkı, Irak, Suriye ve İran'daki Kürt halkı da akraba. Yani burada bu ırkçılarla karşı duracağız. Ermeniler de akraba olabilir, Türkler de olabilir. Yani diğer kimlikler, hani etnik temelli söylüyorum bunu. Yani biz bunun aslında barışçıl ve çözüme dayalı bir dış politika anlayışıyla herkesle savaşarak değil, yani kendi çıkarlarını, kendi taleplerini öne çıkararak değil, ortak paydada orada yaşayan halkların düşüncelerinin de alındığı, yani esas alınabileceği bir çözüm mekanizması olabileceğine inanıyorum. Mesela şeyden bahsettiniz Suriye'de. Suriye'de dışarıdan gelen güçlerin askeri varlığı büyük bir problem dediniz. Amerikan askeri varlığı hakkında ne düşünüyorsunuz Suriye'deki? Evet, Amerikan askeri varlığı, şimdi şöyle söyleyeyim, biz ABD'nin askeri varlığını Suriye halklarının açıkçası lehine kullanmasından yanayız. Yani bunu söylemek istiyorum. Bu aynı zamanda barıştan ve demokrasiden yana da bir tercih olacak oradaki halklardan yana. Bugün Suriye'de Türklere, Araplara, Hristiyanlara yönelik en büyük tehditlerden biri IŞİD tepkisi. IŞİD varlığı, DAEŞ. Fakat DAEŞ'in arkasında bir sırada bekleyenler de var, güçler de var. Örneğin Türkiye ve desteklediği SMO, Suriye Milli Ordusu suç örgütleri var. Bu Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdı. Şimdi burada mesela ABD'nin orada bulunmasının, yani oradaki halkların haklarının korunması açısından önemli buluyoruz. Dediğim gibi yani halktan yana kullanması gerektiğini söylüyoruz. Bu konudaki gelişmeleri de biliyoruz tabii ki. Kobane sürecinde ABD'nin bunu lehine kullandığını, bunun oradaki halk üzerindeki olumlu etkisini de not etmek gerekiyor. Yani bu böyle bir cümleyle kestirip atılabilecek bir mesele değil. Çünkü orada büyük bir tehdit var. Ama burada bir eleştirim de var tabii, zaman olmadığı için kısaca söyleyeyim. Mesela bu Birleşmiş Milletler raporlarına yansıyan insanlığa karşı suç, çok ciddi savaş suçları da var yani insanlığa karşı. ABD'ye dahil birçok ülke buna sessiz kaldı örneğin daha önceki yönetimde. Örneğin Kürt siyasetçi Hevrin Halep IŞİD'ler tarafından öldürüldü ve maalesef e, bu görünür bile olamadı. Yani oradaki sivillerin öldürülmesi, bir Kürt siyasetçinin, politikacının öldürülmesi, e, yani buna dair daha güçlü bir ses ve tepki verilmesi gerektiğini inanıyoruz açıkçası. E, Yani binlerce Kürt'ün katledilmesi meselesi şu anda bizim de hani zaman zaman konuştuğumuz ve buna karşı dünyanın ses vermesi gerektiğine inanıyoruz. Şimdi bu nedenle yani Suriye'deki çözüm de aslında, bunu siz sormadınız ama bunu eklemek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümüyle de doğrudan bağlantılı. Yani bu bağlantıyı asla göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle ABD açısından da bunu dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü Kürt ve demokrasi karşıtı bir iktidar Türkiye'de varsa maalesef Azerbaycan'da da, Ermenistan'da da, Kuzeydoğu Suriye'de de, Irak'ta da çatışmalar derinleşmeye devam ediyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ABD ve diğer ülkeler AKP
bu savaş politikasına son vermeye çalışmazsa bu daha da yayılacak. Daha büyük acılar yaşanacak. Yani şöyle bir şey düşünün. Türkiye'de Kürt meselesi çözülürse demokratik bir yöntemle, diyalogla, çözümle, çözülmesi halinde Orta Doğu'da, Kafkasya'da daha barışçıl bir hava esecek. Yani Türkiye şu kaygısını söylüyor. Orada otonom olursa Türkiye'deki Kürtler de otonom isteyecek. Halbuki bu doğru değil. Yani neticede demokratik bir çözümden söz ediyoruz. Biz buradaki çözümün orayı etkileyeceğine inanıyoruz. ABD'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda daha fazla çaba sarf etmesini ve Kürt karşıtlığı politika konusunda hassasiyetini yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Peki Meral Hanım, çok teşekkürler. Vakit ayırdığınız çok güzel bir sohbet oldu. Umarım yeterli olmuştur. Çok uzun ama hayır, gayet güzel yanıtladınız sorularımı. Umarım yeniden sizi misafir edebiliriz. Teşekkürler, görüşmek üzere. İyi çalışmalar, sevgiler. Sağ olun.